and there are a lot of happy people. And I think we're going to do much better than that this time, because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariff. This is the largest transaction in the history of our country. And because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Muhteşem konu başlıklarımız harika Başkan Trump ve sorularımla Furkan hocamızın karşısındayım. Furkan hocam nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum en azından. Artık izahı olmayanın mizahı olur modunda bir hayat yaşıyoruz. Ama en azından diğer Amerika'da yaşayan kişilere göre antrenmanlıyız. Türkiye'den geldik. Bu süreçlere alışığız. Aynen öyle. Biz de hazırlıklıyız yani bu süreçleri. Her ne kadar bu yaşananlar bayağı kendine has olsa da biraz böyle hızlı hayata alışığız, öyle söyleyelim. Şimdi Amerikan Başkanı'nın son açıklamalarından başlamak istiyorum. Amerikan Başkanı tarifeler işe yarıyor dedi. Merak etmeyin dedi. Dünya liderleri benim en sevdiğim organın ismini söyleyemiyoruz, yalamak için sıraya girmiş durumdalar dedi. Senato dedi pazarlık yapmayı bilmiyor dedi. Ve ben pazarlık yapacağım, ülkemizi yeniden harika hale getireceğim dedi. Ne demek istersin? Daha önce bir Amerikan başkanı bu organı hakkında bir açıklama yapmış mıydı? Evet. Şimdi nerede oldu onu söyleyelim. Bu bir akşam yemeği gibi bir toplantı oldu. Burada işte hem kongre üyelerinden bazıları hem de işte iş dünyasında insanlar katıldı. Orada yani Trump'ın gerçek kişiliğinin biraz çıktığını gördük aslında. Hani biraz bu egolu bir havası vardı zaten. Hani ya işte ülkeler sıraya girmiş, dediğin gibi benim bir tarafımı öpmeye çalışıyorlar gibi. Şimdi Amerikan başkanların daha önce böyle tavırla takınanlar varmış ama şöyle değil, yani açıkta çıkıp da konuşan değil. Özelde mesela işte kendi başkan yardımcısıyla, kendi işte sekreterleriyle böyle konuşanlar var. Mesela işte Lyndon B. Johnson diye bir başkan var, 60'larda Kennedy'den sonra geliyor. Onun kendisinin mesela bayağı kendine böyle has bir kişiliği olduğunu biliyoruz. Yani bazı örnekler, hatta burada konuşamayacağım kadar garip örnekleri var. Yani böyle tuvalette millete yaptığı muhabbetler falan. O yüzden var böyle şeyler ama hani çıkıp da bir kayıt altına alınan, herkesin göreceği bir şeyde böyle gizli çıkıp olmayan diyelim. Evet, yani gizli olmayacağını herkesin bildiği bir ortamda çıkıp böyle diyen bir başkan ben daha önce görmedim de duymadım da, öyle söyleyeyim. Şimdi buradan gelelim asıl meseleye. Öncelikle Çin hariç diğer bütün ülkeler rahatladı. Biz bu yayını çekerken büyük fon yöneticilerin talep ettiği 90 günlük bir tarifelerin ertelenmesi isteğini Trump kabul etti. Çünkü dünya ticareti, uluslararası ticaretin bu konudan etkileneceği, Amerikalı büyük firmaların henüz stokları ile ilgili hazırlıklı olmadığı konusunda ve bu pazarlık aşamasının tarifeler başlamadan önce yapılması gerektiği talebi yerinde görüldü ve Trump tarafından 90 gün ertelendi. Piyasalar bunun rahatlamasıyla biraz yükseldiler. Ama Çin tarafına geldiğimizde artık soğuk savaş demeye gerek yok. Ben bu Çin'le Amerika'nın arasındaki savaşı dünyanın geri kalanını da ilgilendirdiğini düşünüyorum. Ve bir karı koca boşanma kavgasına şahit oluyoruz. Çünkü yapılan açıklamalar dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı atışmaları bir devlet ciddiyetinden çok oldukça uzaklaşmış durumda. Sen ne dersin? Evet, şimdi aslında Trump'ın ilk döneminde de biraz böyle bir karşılıklı atışma görüyorduk. Ama yeri geldiğinde hani iki tarafta sakinleşebiliyordu veya bu kadar abartılmıyordu. Şu anki mesele çok ilginç. Yani istersen bir hemen kısa geçeyim, sıralama nasıl oldu. Önce Trump dedi ki zaten ta işte Şubat'ta, Ocak'ta galiba bir %20 koymuştu Çin'e. Sonra işte bu en son geçen hafta %34 daha koyduk, %54 oldu dedi. Ardından
Çin dedi ki ben de %34 getiriyorum. Sen %34 koyduysan. Ardından Trump dedi ki bak bunu çekmezsen %50 daha koyarım dedi. Sonra Çin de dedi ki dur sen koymadan ben koyacağım dedi. Koydu %50'yi daha. %84 yaptı. Ardından Trump dedi ki dur o zaman %50 az olacak bari ben %70 yapayım. %124'e çıkardı. Şu an tam rakam %125 galiba. Yani böyle kusura bakmasın seyirciler bayağı koydum falan dedim ama yani gerçekten artık bu seviyede bir muhabbete dönüştü. Yani hani önce kim daha çok üste çıkacak gibi, kim daha haklı falan gibi çok garip bir tartışma konusuna döndü bu. Ve dediğin gibi yani bu bütün dünyayı etkileyecek. Hani tamam biz Amerika'da yaşayanların tabii ki de çok hayatını etkileyecek. Çünkü bir sürü ürün geliyor Çin'den ama yani şimdi Çin aynı zamanda mesela Amerika'da üretilen birçok ürünün de ham maddesini sağlıyor. Mesela bunlara nasıl etki olacak? Bunlar yani çok detaylı da konuşabiliriz. O yüzden biraz dediğin gibi büyük firmalar bu konuda biraz böyle etekleri ateş tutuşmuş şekilde. Çünkü mesela geçen hatta Apple şöyle bir şey yaptı. Çin'den 5 uçak dolusu Apple ürünü getirdi Amerika'ya. Evet, hani bir an önce 2 aylık stokla çalışırken 4 aylık stoğa dönüş yapmış. Tarifelerden önce getirmiş. Amazon'un direkt Çin'de ürettirdiği Amazon Basic markasıyla olan ürünlerin geleceğiyle ilgili belirsizlikle ilgili açıklama yaptı. Yani yine bununla birlikte herkesin şu anda dilinde olan bir spor ayakkabı markasının geleceği tartışılıyor. Çünkü üretimin tamamına yakını Çin'de devam ediyor. Şimdi bundan dolayı karı koca ilişkisi dedim. Çünkü tarifeleri koyarken nasıl bir matematik yaptıkları ve kimlerden yardım aldıkları ortaya çıktı. Çok dar bir zümrede oturmuşlar, ticaret açığına bakmışlar ve sadece ürünlerdeki ticaret açığına bakmışlar Furkan. Yani ürün, hizmet, finansal bu 3 kalem olur dünyayla bir ülkenin ilişkisinde, ekonomik ilişkisinde. Sadece ürüne bakmışlar ve sadece ürüne bakarak aradaki farkı gümrük vergisi tarifesi olarak bir oran belirlemişler. Bunu yaparken piyasadan herhangi bir beklenti, açıklama, hiçbir şey konuşulmamış ve direktman biz bunu koyarız, herkes de bunun sonuçlarına katlanır demiş. Ama şu an Amerika'nın en büyük kurumlarının ne yapacağını bilmiyoruz. Hakeza Trump'ı seçim döneminde milyonlarca dolar destekleyen Elon Musk da ne yapacağını bilmiyor. Milton Friedman'ın videosunu paylaştı. Yorumsuz bir şekilde paylaştı. Ama tam entegre yani pro globalizmi savunan bir ekonomist ve bir kalem üzerinden örnek veriyor videoda. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more to foster harmony and peace among the peoples of the world. Ve artık aralarındaki ilişkinin tam anlamıyla koptuğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersin? Elon Musk'la
Donald Trump bu gümrük tarifeleriyle birlikte Tesla'yı da bıçaklamıyor mu? Tesla'yı da yok etmiyor mu aslında? Şöyle aslında tam manasıyla etmiyor ama onun ayrıntısına gireyim. Şöyle, şimdi Elon Musk zaten biliyorsun ay sonunda galiba bu Doge'dan ayrılacak diye konuşuluyordu. Son zamanlarda zaten söylentiler vardı. Hani Elon Musk'la Trump'ın arası açıldı mı, ne oldu falan diye. Bu paylaşı dediğin gibi bir libertaryen akademisyen, yani Milton Friedman anlattığı, işte hani bizim ne kadar aslında global finansal düzene ne kadar ihtiyacımız olduğu, yoksa hiçbir ülkenin tek başına bir kalem bile yapamayacağından bahsediyor. Şimdi benim görüşüm şöyle, galiba Elon Musk da şöyle düşünüyordu ilk geldiğinde: ben Trump'ı, hani istediğim bazı kafamdaki planlar var, onları ikna edeceğim ama benim işte Tesla gibi, SpaceX gibi şeylere olabildiğince dokundurtmamaya çalışacağım. Yani hani onlara zarar gelmemesi için. Bence biraz böyle çıkarı vardı ama mevcut durumda Tesla şöyle bir zararı olacak bunun. Şimdi Tesla aslında Amerika'daki sattığı arabaların hepsini Amerika'da üretiyor. O yüzden sıkıntı yok. Ama Çin'de üretilen de olsa, Amerika'da üretilen de olsa bazı o malların ham maddeleri ve parçaları Çin'den geliyor. Ve Trump aslında bunları da vergi koyacağını söylüyordu, hatırlarsan. Sadece arabanın kendi son haline değil, parçalara da vergi konacağını söylüyordu. Ve bu sebepten dolayı aslında Tesla'nın da tabii sıkıntı çekeceği bariz. Aynı zamanda mesela hani mesela yarın bir gün Çin'in de fazla vergi koymasıyla birlikte Amerika'dan Çin'e gelen ürünlere de tabii dediğin gibi Trump gene Tesla'nın işine yaramayabilir. Böyle bir aralar açıldı bence zaten. O yüzden ben yakın zamanda belki gene daha çok böyle Elon Musk'ın daha da ufak ufak adımını ata uzaklaşacağını düşünüyorum. Zaten çünkü bu Doge'daki hareketleri, işte Trump'la arasını böyle aşırı iyi tutmak gibi şeylerden dolayı biraz kendisi hakkında da negatif bir görüş hakim oldu yani Amerikan halkında. Ekonomi politikasını zaten beğenmediğini hissettiriyordu. Bu son tarifelerle birlikte tamamıyla hatları koparmış diye değerlendirdim ben. Evet. Sen daha gidecek yol var diyorsun. Ama şöyle bir şey var, yani Tesla'nın Amerika'da üretilmesi Amerika'da gerçekten bütün malzemelerin olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Yani Tesla gibi, Apple'ın bir gün Amerika'da üretileceğine inanıyorum diyor. Ama Apple şu anda Amerika'da bir üretim yapmıyor. Yarın üretim yapmaya kalksa bile ham madde olarak bağımlılıkları var. Özellikle batarya teknolojisinde. Ve geçen bir ekonomist açıklama yaptı. Amerika'da bir Apple'ın üretilmesi durumunda şu andaki iş gücü piyasasıyla bir Apple'ın maliyeti şu an $1000 altında, $3300 kadar çıkabilir diyor. $3300 çıkmış bir Apple'ı şu andaki gelir seviyesindeki hangi kesim alabilir? Ne kadar bir pazar kaybı olacak? Yani bir kere bütün ekonomistler şu görüşte: eğer bu korumacı önlemler uygulandığı takdirde ve karşılıklı olarak uygulanmayı vites arttırarak devam ettiği takdirde dünya ekonomisi küçülecek. Bununla ilgili hiçbir tartışma yok. Herkes kaybedecek bir kere. Yani %10 koyanlar sevindiğini düşünüyor ama yani dünyada bir yangın varken sizin evinizin yanmaması sizi mutlu etmez. İnanın bana, çünkü sizde bir şeylere ihtiyacınız var. Bunun yanında konuşulan diğer bir konu var: enflasyon. Evet, eğer global piyasadan korumacı önlemlerle herkes kendi ülkesinde bir şeyler üretmeye kalkarsa üretim maliyetlerini arttıracağı için, yani arz sebepli bir fiyat artışı olacağı, bu arz sebepli fiyat artışı ile birlikte enflasyonun doğacağı, bununla birlikte küçülmeyle bir arada ismine de stagflasyon deniyor. Ve şu anda stagflasyonun da böyle giderse garanti olacağı söyleniyor. Sen bu konuda ne demek istersin? Yine Amerika'da daha önce böyle bir süreç yaşandı mı? Hangi başkanın zamanında yaşandı? Neden yaşandı? Ve sonrasında bundan nasıl bir çıkış izlendi? Evet. Bu dediğin şey daha önce aslında yaşandı. Zaten o yüzden ekonomistlerin korkusu tekrardan aynı sonuca varacağıydı. Hatırlarsan dedim, pardon. Bilirsin, 1930'larda Great Depression, Büyük Depresyon oldu Amerika'da. Bu aslında dünya tarihinin hemen hemen en büyük yaşanmış resesyonuydu. Yani dünya ekonomisinin yarıya küçüldüğü, yani
ilginç, çok böyle muazzam bir resesyon. İnsanların açlıktan öldü. Evet, Amerika'da insanlar açlıktan öldü gerçekten. Burada nasıl oldu? FDR'dan önceki başkan Herbert Hoover, hatta Las Vegas'a gidenler bilir, Hoover Dam var orada. Ona adını vermiş. Herbert Hoover gene korumacı bir yasa geçirmek istiyor. Geçiriyor da. Bu da işte hani Amerikan üretimini koruma adına bir yasa ve hani bununla da sağlamaya çalışıyor. Amerika'daki üretimi korumak, oradaki iş gücünü korumak. Ancak bu ters yapıyor. Ne oluyor? Çünkü fiyatlar artınca üretim maliyetleri artınca bu sefer de insanlar alamamaya başlıyor, karşılamamaya başlıyor ve bu böyle biraz da artık hani İngilizce'de downward spiral derler. Yani böyle artık kendi kendine böyle bir spiral olup aşağı doğru iniyor. Onu tetikliyor ve bu Great Depression'ın da aslında sebeplerinden bir tanesi. Sadece olamaz da tabii. Bir tanesi, büyük bir sebebi de bu. Yani bu korumacı kanunların aslında negatif etkisi. Burada yani kötüye giden bir ekonomiden aynı bu zamandaki gibi çıkış yolu olarak bir Amerikan başkanı daha önce bunu denemiş. Demiş ki korumacı önlemlerle ben bu gıda fiyatlarını dizginlerim. Daha sonra bu kötü gidişi bir katalizör etkisiyle daha da kötü hale getirmiş ve artık yaşanamaz. Bugün dünyanın lideri olan Amerika'da insanların, yani ben mesela inanmakta zorluk çekiyorum, hayal edemiyorum. Ama insanlar parasızlıktan, açlıktan ölecek seviyeye gelmiş. Bankalar mudilerine hesaplarındaki parayı ödeyememiş. Borsalar tahta kapatmış, işlemler dondurulmuş. Böyle bir durumdan peki nasıl bir çıkış olmuş? Biraz da bize ümit vermek ister misin? Yani başkan değişmiş, öyle söyleyeyim de. Yani FDR tabii ki de bundan çıkış yolu olarak şunu göstermiş ve işe yaramış. Demiş ki biz sosyal devlet düzenini tekrardan kurmamız lazım demiş. Zaten bu günümüzde mesela maaş aldığınızda Amerika'da görürsünüz. Social Security Payment falan vardır, tax. Onlar ta FDR zamanında getirilmiş şeylerdir. Yani bu tarz böyle sosyal devlet anlayışına uygun düzenlemeler yaparak, yani işte insanların emekliliğini garantileyecek çeşitli düzenlemeler yaparak gibi ve olabildiğince devlet harcamasını arttırarak, yani aslında FDR zamanında devlet çok büyümüştür. Çoğu cumhuriyetçi de bazıları sevmez o yüzden. Devleti büyüttüğü yani için. Franklin Roosevelt başkan olduğunda ilk önce bir kere yıkılan güveni tesis etmiş diyorsun. Evet. Ve insanlara demiş ki ben yeniden bu güveni tesis edeceğim. Ekonominin çarklarını, yeniden durmuş olan çarklarını çalıştıracağım. Bana güvenin demiş ilk başta ve insanlar başkana güvenmiş, bankalar açılmış ama insanlar gidip paralarını çekmemişler. Çünkü Franklin Roosevelt demiş ki eğer çekerseniz yine aynısını yaşarız. Siz paranızı hatta varsa gidin tekrar yatırın. Ve bunun yanında para politikasını destekleyicisi kamu maliyesi politikası uygulanmış ve bu aşırı korumacı, devleti küçülten, tamamıyla korumacı politikadan liberal bir politikaya geçmiş ve bununla birlikte kamu harcamalarını, bu Amerika'daki tüneller, köprüler, otobanlar yapılmış. Bunun yanında yani çok önemli Amerika'daki bankadaki paralara bir devlet garantisi getirilmiş. Kısaca önce başkana, daha sonra sisteme yeniden inancı sağladıktan sonra Amerika'daki çarklar yeniden başlamış ve yeniden dünyanın lideri olma yolunda ilerlemiş diyorsun. Şimdi Franklin Roosevelt'ten sonra insanların hafızası sence nasıl tazelenecek? Şu anda baktığımız bir şey var. Trump başkan olurken bir koalisyonla başkan oldu. Sadece cumhuriyetçi, orta kesimdeki bu klasik Cumhuriyetçi Parti'nin seçmenlerinden değil. Bu tek bro dedikleri, Elon Musk'ın öncelikli olduğu, Amazon'un sahibi, Facebook'un sahibi hepsi sıraya girmişti ve maddi destekte bulunmuşlardı. Şu an bunlarda bir çatırdama olduğu söyleniyor. Sence bu koalisyon çatırdıyor mu peki? Trump ne kadar daha dayanabilir buna? Yani aslında çatırdamadan ziyade şöyle, yani bence zaten bu teknoloji firmaların CEO'ları zaten biraz bu yüzden bence Trump'la aralarını iyi tutmaya çalıştı, bağış yaptı. Çünkü şunu istediler, yani yarın bugün Trump başa geldiğinde
bizim derdimizi dinlesin, ciddiye alsın diye bence zaten böyle yaptılar. Ben tabii ki de gene biraz Trump'ın suyuna yürümeye çalışacaklarını düşünüyorum. Çünkü günün sonunda bunlar Amerika'da iş yapan firmalar. Ama farklı olarak mesela FDR'dan farklı olarak bu dönem ne farklı dersen bana, yani neden belki çok da böyle güzel günler bekleyemez belki dersen, şöyle bir şey söyleyeyim, uyarıda bulunayım insanlara daha doğrusu. FDR zamanında mesela bir başkan bir seçim kampanyasına belki $1 milyon harcıyordu, belki harcamıyordu. Yani onu faizine vursan bile, yani interest şeyine vursan bile $30 milyon falan yapar bugün parası. Belki daha az harcıyordu. Bugün bir başkanın $1 milyar harcaması hiç yani fazla değil. Normal, öyle söyleyeyim. $1 milyar en az harcar genelde. Böyle durumlar olduğu için artık bir de 2010'daki bir Anayasa Mahkemesi kanunu hükmü sebebiyle de artık insanların ne kadar bağış yapabileceğinin bir limiti de olmadığı için bu tarz çok parası olan insanlar maalesef artık Amerika'da söz sahibi daha çok oluyor. Yani maalesef şunu söyleyeyim, herkesin oyu bir değil. Mesela Elon Musk yani $300 milyon bağış yaparak Trump'a bir oyunu aslında çok daha fazla değere kavuşturabildi. O yüzden biraz benim endişem budur daha uzun vadede, ama kısa vadede tabii ki de biraz daha Trump'la aralarını iyi tutacaklarını düşünüyorum ben. Peki şimdi yeniden bu boşanma sürecine girelim. Ben boşanma süreci olarak görüyorum. Bunu öyle metaforlaştırmak istiyorum. Bir kız tarafımız var, bir oğlan tarafımız var. Oğlan tarafından bazıları sağduyuyla bunu çözmeye çalışıyor, telkin etmeye çalışıyor. Kız tarafından da aynı şekilde. Ama Çin bunda geri adım atmayacağını yapmış olduğu politikalarla gösterdi. Sadece tarife koymadı. Kendi parasını devalüe ederek, değerini düşürerek, dünya ticaretinde var olmaya, ürünlerinin fiyatını düşürerek Amerika ve Amerika'nın dışındaki ülkelere satışını arttırmaya çalıştı ve Trump buna da bunu bir daha yapma diyerek karşılık verdi. Şimdi tarifeler böyle devam ederse bu ülke arasındaki ticaret bu yıl içerisinde $400 milyar hızlı bir şekilde $100 milyar altına düşer diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Yani bu Çin-Amerika arasındaki ilişki hizmet sektörüne baktığımızda nasıl bir şey olacak? Yani Apple üretimi durduracak mı? Veya diğer tarafa gidelim. Şimdi Amerikan tahvillerinin en fazla elinde tutan ülke Çin ve deli gibi tahvil satıyor. Ve bu tahvil satışları bu şekilde devam ederse ne olacak Amerika'da diye sorarsan, biliyorsun zor zamanlarda insanlar riskli borsa gibi, 3. Dünya ülkeleri gibi yerlerden kaçarak Amerika'ya geliyordu. Amerikan tahvili alıyordu veya altın alıyordu. Ama baktığımızda şu anda borsalardaki erimeye karşılık Amerikan tahvil fiyatlarında bir artış yok. Çünkü Çin aşırı hızlı bir şekilde satış yapıyor. Yani karşılıklı çok büyük zararlar veriliyor. Ve bu zararlar bu iki ülkeyle sınırlı kalmıyor. Tüm dünyayı etkiliyor. Sen Çin'i de yakından bilen, Çin devletini, Çin hükümetini de yakından bilen bir siyaset bilimci olarak nerede duracağını, kimin geri adım atacağını tahmin ediyorsun? Yani bu konuda tabii ki de tahminde bulunmak biraz zor, ama şöyle bir geriye bir dönüp bakalım, yani ondan yola çıkalım istiyorum. Şöyle, yani Trump neden böyle bunu yapıyor, öncelikle onu bir konuşalım diye istiyorum ben. Çünkü burada Trump'ın aslında Çin'e özel bir gayreti var belli, yani değil mi? Şimdi onu biliyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi Trump'a söylenmiş, belli ki Trump şunu biliyor. Amerika'nın Çin'e bir göbekten bağı var. Özellikle bu Rare Earth Minerals olayında, daha sonra bayağı çeşitli ham maddeler alanında, bir de tahvil var, tabii ki de var, biliyorsun. Ve Trump da o konuda biraz bence kendisi, çevresi ve bürokrasi tarafından da bence uyarılıyor. Yani Trump'ın Çin'e karşı bir adım atması bekleniyordu zaten. Dünyanın bir adım atması bekleniyordu. Yani dünya tarafından da aslında bekleniyordu. Hatta bazıları şey dedi, bu Trump geri adım attıktan sonra aslında planı buydu diyenler de oldu. Şimdi burada geri adım atan kim olacaktır? O, yani
bana sorarsan Çin kolay kolay geri adım atmaz. Çünkü Çin diğer ülkelerden farklı olarak tamamıyla neredeyse export oriented, yani ihracata dayalı bir ekonomiye sahip. O yüzden Çin için bu çok hayati değere sahip. Yani bu gümrük vergilerinin bir an önce bir düzene oturtulması lazım. Tabii ki de Amerika'nın her ne kadar Kanada ve Meksika en büyük partnerleri olsa da ticarette, Çin de çok önemli bir üçüncü partneri yani. O yüzden dünya ekonomisini de etkileyecek bir şey. Benim burada yani şu kısa vadede göreceğimiz şey şu, bence fiyatlar artacak tabii ki de bizim açımızdan, ama Trump'ın bence bu konuda kolay kolay geri adım atacağını da çok şu anda görmedik. Öyle bize bir şey vermedi. Şu olacaktır tabii ki de. Bence bu %20, %120, %200 falan, yani bu böyle, bunun sonu yok. Bu gider. Ama bence eninde sonunda bir rakamda anlaşılır diye düşünüyorum ben. Çünkü bu artık biraz da şeye döndü. Yani dur bakalım bu nereye kadar gidecek, kim önce duracak gibi, ona döndü yani. Yani açıklamaların şekli Trump'a bağlı diyorsun. Yoksa bu Amerika politikası diyorsun. Yine bir örnek vermek istiyorum. Amerika'daki insanlar bir Çin malını almak için Çinlilerden borç alıyor. Bu tahvil açıklamasına ilişkin Amerika Ekonomi Yönetiminden bir açıklama geldi ve bu çok doğru. Ama Çin bunu çok aşağılayıcı olarak nitelendirdi. Aslında bir anlaşma yapmaya hazırlar ama anladığım kadarıyla Çin bundan daha fazla zararı Amerika'nın göreceğini düşünüyor. Peki şuna ne dersin? Yani Amerika'yı dışlayan bir global ekonomi oluşturulabilir mi dünyada? Avrupa Birliği'nde de hakeza şu anda bir sıkıntı var biliyorsun. Yine Netanyahu ilk ziyaret eden devlet başkanıydı tarifelerden sonra ve %17 olan tarifesini %10'a düşürme niyetiyle geldiği söylendi ama bununla ilgili bir kazanç elde edemediği, en azından açıklamalara bakıldığında ortada. Yani Kore, Japonya ilk Trump'ın meşhur organını öpmeye gelen, öpmek için, anlaşma yapmak için geldiği söylenen devletler. Bunlar Amerika'nın çok eski ve birbirlerine güven ilişkisi olan partnerleri. Bunu ihtimal dahilinde görüyor musun? Dünyanın en büyük tüketicisini dışlayarak dünyanın geri kalanı bundan kendini soyutlayıp global ekonomiyi devam ettirebilir mi? Çünkü bunun adımı senin söylediğin gibi Trump'tan çok önce Davos zirvesinde Trump korumacı önlemleri savunurken Çin Devlet Başkanı kapitalizmi savunmuştu ve bu bana çok garip gelmişti. Bunu konuşmuştuk daha önceki yayınlarımızda, sen de hatırlarsan. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bir tahminde bulunmanı bir kere daha istiyorum. Çünkü insanlar bu süreçte gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Tarihsel dönemini açıkladın bize. Teşekkür ederiz. Ama bu toz bulutu, bu karşılıklı atışmalar bittiğinde bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Çünkü en azından 3 sene 9 ayda Trump'la devam edeceğiz. Öyle değil mi? Evet, evet. Şunu söyleyeyim, yani aslında bu arada bu Çinli köylülerden borç alıyoruz diyen J.D. Vance sağ olsun, o da boş durmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu global ekonomi düzeninden Amerika'yı soyutlayabilir miyiz? Bu biraz zor çünkü bu düzeni kuran Amerika. Yani kendisi kendi çevresinde kurdu aslında biraz da. Burada ilk başta aslında ekonomistlerin Trump ilk geldiğinde şöyle bir beklentisi vardı. Çin'i dışlamaya çalışacak ve beklenti biraz daha belki Avrupa ile iyi ilişkiler kurulabileceği yönündeydi. Zaten Obama döneminde başlatılan bir inisiyatif vardı. Bu da nasıl mesela bugün, daha doğrusu yakın zamana kadar işte Kanada ve Amerika ve Meksika arasında böyle free trade anlaşması vardı. Bunun bir benzerini Avrupa ile uygulanacaktı aslında Obama döneminde. Evet. NAFTA'nın bir benzeri uygulanacaktı. TPP öyle bir şey. Trump gelince dedi ki ben bu deal'ı beğenmedim. Halbuki deal tamamdı, yani anlaşılmıştı her şeyde. Sadece imzalanacaktı. Ben bunu beğenmedim, ya yapmayalım dedi. Yani şu anki bakış açısı biraz bu yönde.
Amerika'nın dünyadan soyutlanmasından ziyade belki Amerika'nın diğer ülkelerle biraz daha yaklaşmaya çalışması gibi bir beklenti var yani bugünkü kararından sonra söyleyeyim. Ama Trump'ın gene yani söylediğini doğrulayacağım. Bence bu Çin konusunda Trump'ın tabii ki de bir abarttığı meseleler var ama aynı zamanda da kendisinin de aslında bildiği, hepimizin bildiği bir Amerikan siyasi duruşu da var burada. Onun da biraz etkisini görüyoruz diyebiliriz. Evet Furkan, daha fazla Trump'ı konuşacağız ama bu haftalık bu kadar yeter. İzleyenlerimiz geri kalan için önümüzdeki haftayı beklesin demek istiyorum. Ve Elon Musk'tan devam edelim. Elon Musk Wisconsin'daydı. Wisconsin'daki Supreme Court seçimlerine müdahale etti de diyebiliriz. Destek oldu da diyebiliriz. Ama bu ters tepti ve bu ters tepiş birçok yankı uyandırdı Amerikan medyasında, Amerikan gündeminde. Bununla ilgili de senden bir açıklama yaparsan bizim kafamızda yerli yerine oturur diye tahmin ediyorum. Tabii. Şimdi Elon Musk geldiğinden beri şu merak ediliyordu. Acaba Elon Musk Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye nasıl bir etki ediyor? Yani iyi mi kötü mü diye. Tabii bunun için de en büyük göstergelerden biri bu ara seçimler oluyor. Wisconsin'de oradaki Anayasa Mahkemesi'nde bir ara seçim oldu. Orada şimdi hatırlarsın Wisconsin zaten Trump almıştı 2024 seçimlerinde. Orada demokratların desteklediği aday büyük bir farkla kazandı. Yani ki şuna rağmen orada Elon Musk dediğin gibi milyonlarca dolar para harcadı kendi adayının seçilmesi için, istediği adayın. Bu aslında bence güzel bir yani demokratlar için güzel bir şey oldu. Çünkü hani şunu gördüler ya aslında biz Elon Musk yani bize zarardan çok yarar getirebilir gibi bir görüntü oluştu. Buna benzer Florida'da da 2 tane ara seçim oldu. Orada da şöyle oldu. Gene Cumhuriyetçilerin adayı kazandı ama normalde %30 olan fark %10'a falan indi. Yani %10-15'lere indi. Burada biraz yani bu kısa vadede Trump'a ve Elon Musk'a karşı bir hani duruş sergilendiğini görüyoruz. Tabii mesela ben şunu da merak ediyorum. Burada demokratların ne kadar mobilize olduğu da önemli. Çünkü genelde Amerika'da en büyük sorunlardan biri milletin seçime gitmemesidir. Bunun da bir etkisi olmuş olabilir. Yani cumhuriyetçilerin vazgeçmesinden ziyade demokratların biraz daha asılması da olabilir. Evet, aylardır, haftalardır, hatta beklediğimiz daha doğru olacaktır haftalardır demek. Demokratlar ne yapıyor, ne yapacaklar diye düşünürken bir Amerika'nın 50 eyaletinde eş zamanlı olarak Trump karşıtı gösterilere sahne oldu. Ve Trump'ın politikalarına karşı gelen Demokrat Parti seçmeni diyebileceğimiz ekip Trump'ı çok ağır bizim kültür olarak pek alışık olmadığımız görüntülerle gösteride bulundular, karşılık verdiler. Ve polise bunun müdahalesi yok diyebiliriz, öyle değil mi? Bu gösterilerle ilgili izlenimlerin neler? Tabii yani Amerika'da her demokraside olduğu gibi gösteri hakkı var. İnsanlar fikirlerini ifade edebiliyorlar. Şöyle bir şey oldu. Yani 50 eyalette birden biraz da organize bir şekilde insanlar çıktı ve Trump'ın bugüne kadar aslında yaptığı her şeyi biraz da itiraz etmek istediler. Aynı zamanda Elon Musk'ın orada bulunmasını itiraz etmek istediler. Çünkü çoğu insanın tepkisi şu yönde. Elon Musk seçilerek gelmiş bir insan değil oraya. Hani seçilerek gelse veya bir kariyer bürokratı olsa orada bu kadar tepki almazdı zaten. Hani çok bariz bir şekilde seçimde para vererek o konuma geldi yani. Böyle bir olay. Hani sekreter olmanın fiyatı ne kadarmış? 300 milyon dolarmış yani, onu öğrendik. Öyle olduğu için de biraz buna tepki olarak 50 eyalette neredeyse eş zamanlı diyebileceğimiz bir şekilde gösteriler oldu ve burada biraz işte demokratların da bence artık içindeki isimler zaten yavaş yavaş anlamaya başladılar. Yani halk bizden bir şey göstermemizi bekliyor. Biz halka aslında yani burada susacağımıza çıkıp mücadele ettiğimizi göstersek. Çünkü mesela Bernie Sanders durmuyor adam. Yani 80 küsur yaşında durmuyor ve çok da aslında hoş karşılanıyor demokratlar açısından. Yani Amerika'nın Mahmut Tanalı diyebiliriz, öyle değil mi? Evet, biraz öyle Mahmut Tanal gibi. Yani Bernie Sanders durmuyor. Mesela
Ben aslında Amerika'da şunu da anlamıyorum. Yani mesela Amerika'da normal işte seçimi kaybettikten sonra başkan seçimini kaybeden aday böyle çekilir yani kaybolur ortamdan. Mesela Hillary Clinton 2016'da kayboldu yani bayağı, hatta millet dalgasını geçiyordu, ormana kaçtı falan diye. Kamala Harris de öyle. Ben şunu anlamıyorum yani, bunu neden yapıyorlar? Aslında insanlar ona kızgın değiller belki. Kimisi kızgın ama kimisi de diyor ki ya sen mücadelene devam et. Ki bence 2020'de Trump'ın mücadeleye devam etmesi de bence onun seçilmesinin etkenlerinden biriydi 2024'te. Yani geri adım atmadı. Ben dedi vazgeçmiyorum mücadelemden dedi. Her ne kadar çoğu insan eleştirse de onu. Devam etti ve kendisini hem gündemde tuttu hem de seçildi yani. Ben bir stratejist olsam yani öbür gün böyle bir tavsiyede bulunurum. Hani kaybetsem Yani de sen diyorsun ki bu gösterilere başkanlık edecek bir politikacı 2028 seçimlerinde doğal başkan adayı olur. Çünkü toplumda çok büyük bir birikmiş enerji var. Ya biraz öyle tabii. Zaten birkaç isim şimdiden çıkmaya başlıyor ama biraz daha valiler arasında isimler çıkıyor tabii. İşte Kaliforniya valisi olsun, Michigan valisi olsun. Ama yine dediğin gibi yani senatörlerin özellikle burada bence biraz böyle açığa çıkması için güzel bir fırsat. Yani mesela New Jersey senatörü Cory Booker bence o filibuster yaparak güzel bir şey yaptı. Atlanta senatörü var mesela John Ossoff. O da kendisi de hem genç hem de çok yetenekli bir insan, yani zeki bir insan. Öyle isimlerin biraz daha öne çıkacağını ben düşünüyorum bu yeni dönemde. Evet. En son Dışişleri Bakanlığı Secretary of State. Evet, bir açıklama yaptı ve bir ülkeye ait bütün vizelerin iptal edilebileceğini söyledi. Biz bunu daha önce duymamıştık. Yani kişiden bağımsız bir ülkede verilen bütün vizelerin, öğrenci vizesi, turist vizesi, iş adamı vizesi, ne olduğu önemli olmadan bakılmaksızın, bu nasıl bir tepkiydi? Bunu Trump politikalarıyla nasıl bir yere koymalıyız? Neden böyle bir açıklama geldi? Evet. Bu yaşanan bir örnekten dolayı böyle tartışma çıktı. Şimdi Marco Rubio geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu ve dedi ki Güney Sudan'dan gelen burada yani Amerikan vizesiyle buraya gelen Güney Sudanlıların herkesin vizesini iptal ediyoruz dedi. Ve bunun sebebi olarak da şunu söyledi. Güney Sudan işte bizimle işbirliği yapmak istemiyor dendi. Şöyle bir olay yaşandı. Bir Güney Sudanlı sanılan birisi ülkeden deport edilmek istendi ve Güney Sudan dedi ki ben bu insanı kabul etmem, almam dedi. Ardından da böyle vize iptali yaşandı. Ondan sonra Güney Sudan dedi ki ya bu adam Güney Sudanlı değil ki Kongol dedi. Ya biz böyle konuşuyoruz, aslında acı meseleler yani. Ardından da şimdi biraz galiba düzeldi gibi durum ama Marco Rubio ben şu anda Dışişleri Bakanı olarak yaptığı nedir desen bu, yani insanların vizesini iptal etmek. Gerçekten biraz da hayal kırıklığına uğrayacağım neredeyse. Çünkü yani dış ilişkilerde böyle çok inisiyatif aldığını göremedik şu ana kadar. Trump orada başı çekiyor. Daha çok işte öğrencilerin vizesini iptal ediyor. İşte böyle ülkelerle vize sıkıntıları çıkarsa onları hallediyor. Biraz daha bu açıdan. Bütün ülkeden yani aklıma Süleyman Demirel geldi. Yani bütün hepsini iptal ederek problem çözmek de bir çözüm yöntemi tabii ki. Yani hani problemleri çözüyor diyorsun. Hani Ya evet biraz yani şimdi burada başrol Trump ne olursa olsun. O yüzden günün sonunda biraz onun istedikleri yönde ilerlemek zorunda bu sekreterlerde. Bu her başkanlıkta az çok geçerlidir ama bazı başkanlar sekreterlerine alan bırakır. Trump biraz daha kendi istediği olsun istiyor. O yüzden burada Marco Rubio da biraz daha o çerçevede ilerliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz açıklamaların için. Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor tahmin edemiyoruz. Çünkü Amerika'da Başkan Trump bu bizim için neleri getirip neleri götüreceği konusunda bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Ama ekonomide bu kafa karışıklığına yer yok. Çünkü en önemli konu güven, belirsizlik değil, gelecek hakkında öngörülebilirlik.
Ben en son Buffett'tan bahsetmek istiyorum. Eski stil bir yatırımcı. Bu fırtına çıkmadan önce Amerika borsasındaki büyük dediğimiz, hiçbir şekilde kaybetmeyen şirketlere ait büyük oranda hisselerini satarak çıktı ve bize şunu gösterdi aslında. Bunu öngörmüştü ve doğru hareketle kendi gemisini bu fırtınadan olabildiğince uzak tuttu. İnsanların sözlerine bakıyoruz ve yorumluyoruz ama gerçekten parayı takip ettiğimizde gelecek hakkında daha fazla öngörüde bulunabiliriz diyorum sevgili izleyenler. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.